Jude Bellingham sakatlandı. Sakatlık süresi ne kadar sürecek? Hangi maçları kaçırıyor? Arda Güler'in Rayo Vallecano maçı performansı. Arbeloa'nın maç sonu açıklamaları. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu ciddi mi? Real Madrid ve Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kısa bir hatırlatmayla başlıyorum arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi ve pazartesi günleri hype haklarınız yenileniyor dostlar. Bu videoda bir rekor denemek istiyorum arkadaşlar. Herkes 3 kez hype kullanabiliyor tek bir hesaptan. Bu videoya 3 hype hakkınızı da kullanır mısınız arkadaşlar? Bir rekor denemesi yapalım. Bakalım videomuzda işe yarayacak mı? Jude maç başlamadan önce bile hamstring kasını kontrol ediyordu. Yine de maça başladı. Yani Jude Bellingham'ın arkadaşlar burada kasını kontrol ediyormuş. Yine Mastantuono kankisiyle beraber burada görüntüye de yakalanmışlar arkadaşlar. Ve çok ciddi bir sakatlık gibi gözüküyor. 1-1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniliyor. Ne olursa olsun arkadaşlar, tabii ki de sakatlık üzücü bir şey. Ama dostlar biraz da işte etme bulma dünyası diyeceğim de yine de sakatlık kimseye vermesin. Bugün bu sakatlanır. Mesela bugün Kenan Yıldız'la ilgili de böyle bir haber var arkadaşlar. Umarım ciddi bir sorunu yoktur. O yüzden kimsenin sağlığıyla ilgili kötü bir dilekte de bulunmayalım. Herkes hak ettiğini yaşasın diyelim dostlar. Öyle diyelim. Bu şekilde de çıkalım bu konudan. Jude Bellingham bir ay boyunca saha dışında kalacak. Evet, sağlık raporu da gelmiş arkadaşlar. Bellingham, Real Madrid sağlık ekibi tarafından oyuncumuz Jude Bellingham'a bugün yapılan testler sonucunda sol bacağındaki kasında bir sakatlık teşhis edildi arkadaşlar. Hamstring kasında. Geçmiş olsun diyoruz. Zabıta yani güldük eğlendik seninle. Çok da gülemedik de biraz sinirden eğlendik ama yine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gıcık da olsa bir şey de olsa yine de bizim hem yayınımıza renk katıyordu ama bunu arkadaşlar Arda Güler'in inanılmaz değerlendirmesi gerekiyor. Bak, Jude Bellingham çıktıktan sonra Arda Güler pek de bir şey gösteremedi. Aslında Jude Bellingham oyundan çıktığı anda Arda'nın böyle kendisini göstermesi gerekiyordu ama bunda Arbeloa'nın da çok fazla suçu var arkadaşlar. Yine gitti Brahim'i alıp Brahim'i 10 numara pozisyonunda oynattı. Arda Güler yine 6-8 pozisyonunda kalmaya devam etti ve Arda Güler de buna çok bozuldu arkadaşlar. İkinci yarı zaten maçı komple saldı. Bunu yapmaması gerekiyordu. Tam zamanı Arda. Gerçekten 10 numara pozisyonunu istiyorsan, forvetlerin arkasında oynamak istiyorsan 10 numara pozisyonudur orası. İstiyorsan eğer artık tam vakti. Tam vakti, tam vakti. Jude Bellingham'ın kaçıracağı maçlar Valencia, Real Sociedad, Benfica, Osasuna, Getafe ve tekrar diğer Benfica maçını da kaçırabilir dostlar. Bakacağız. Belki daha fazla da maç kaçırabilir bu arada. Kylian Mbappe Instagram'da sonuna kadar sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Hala Madrid demiş. Penaltıdan son dakikada gol atınca erkekler, maç boyunca maçın içinde olmayınca son dakikada penaltıdan atınca erkekler, çok garip ya. Yani penaltı, bu sezon 15 tane falan penaltı golü atmış arkadaşlar. İnanılmaz büyük de bir forvet diyemeyeceğim. Tabii ki de dünya klası. Ama penaltı dışında ben Mbappe'den bir varlık göremiyorsam bitmiştir. Cristiano Ronaldo döneminde arkadaşlar 10'a 2 biten maç var. Rayo Vallecano maçı. Şimdi kıl payı zar zor çıktılar maçtan. Mbappe Instagram'da para zamanı diye paylaşmış. Yani bu nasıl bir paylaşım? Neden para zamanı? Para. Evet, dünya starı arkadaşımızın kaçırdığı pozisyon Arda Güler'imizin bir asistini yediği pozisyon. Arda Güler bugün gole de çok yaklaşmıştı. Yine üzüldük. Şu golü atamadı arkadaşlar, yani şuradan şuraya yerden yuvarlamak varken gökyüzüne vurup üst direkten topu geri döndürdü. Dünya klası. Arda Güler bir de La Liga'da asiste zirveye oynuyor arkadaşlar. Çocuğun bir asist daha gitti. Bilmiyorum, Arda da çok takılıyordu yani sahada. Çok fazla da yırtmadı kendisini. Bozulduğu çok fazla şey var Arda Güler'in. Yine 10 numara pozisyonunu alınmadı Bellingham çıktıktan sonra. Brahim'i aldı oraya. Ve nitekim bu görüntüden sonra da Arda Güler bayağı bir oyunu saldı. Yine oyundan çıktı. 70 küsürlü dakikalarda oyundan alındı. Yine de bozulmuştur. Dani Ceballos. Bu 3 puan çok önemliydi. Takım gelişmeye devam edecek. Kesinlikle çok önemli bir 3 puandı. Ceballos da çok iyi oynadı arkadaşlar. Onu da tebrik ediyorum. Gerçekten oyuna girince de etki etti Ceballos. Thibaut Courtois Instagram'da kazanmak için son ana kadar pes etmiyorum demiş. Courtois her zaman iyi arkadaşlar. Yine 2-3 tane gol pozisyonu çıkarttı. Birazdan Arda Güler'in Rayo Vallecano maçı reytinglerini de vereceğim. İstatistiklerini de vereceğiz ve Arbeloa'nın da açıklamalarına geleceğiz arkadaşlar. Evet, bu arada forma çekilişleri belli oldu arkadaşlar. Sahiplerine ulaştıracağız. Canlı yayında, bir önceki canlı yayından kontrol edebilirsiniz. 2 tane forma hediye ettik. Bir tane de Esport Plus üyeliği hediye ediyoruz arkadaşlar. Talihlilerin bize mesaj atmasını bekliyoruz Instagram'dan. Şimdi de 10.000 abone olursak arkadaşlar daha fazla hediye vermek istiyoruz sizlere. Daha fazla bir şeyler sizlere armağan etmek istiyoruz. Abone olduktan sonra lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bizlere çok fazla destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Videomuza da like attıktan sonra hype haklarını kullanmayı unutma. Şimdiden çok teşekkürler.
arkadaşlar. Rayo'nun oyuncusu Pate stadyumdan ayrılırken bana kırmızı kart olup olmadığı soruldu ve tereddüt ettim. Ancak evde tekrar izledim ve gerçekten de kırmızı kart olduğunu kabul ediyorum. Bu vesileyle herkese, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve Dani Cebalos'a özür dilemek istiyorum demiş. Büyüklük göstergesi. Jude Bellingham'ın yokluğu ve Arda Güler'in çok daha fazla oynaması ve Real Madrid'in daha iyi oynaması tesadüf değil diye bir yorum gelmiş. Sonunda Arda en sevdiği pozisyona geri dönüyor. Onu doğal pozisyonda oynattığınızda tamamen farklı bir oyuncu görüyorsunuz ama onu doğal pozisyonda yine oynatmadılar ki, yine stoperlerin önünde gördük Arda Güler'i, yine defansta gördük. Lütfen 10 numara vakti arkadaşlar. Menajerine mi gönderiyorsun Arda? Babanı mı gönderiyorsun? Kimi gönderiyorsan şu konuyu Arbeloa ile konuşman gerekiyor. Beni bir maçta deneyin de ya. Ya şu artık yapması gerekiyor arkadaşlar. Tam zamanı Bellingham yok. Bu arada Bellingham'ın sakatlanmasına sebep olan da onun yandaşı Mastantuono'nun attığı pastan sonra ve dikine atılan tek pastı Mastantuono adına. O pastada Bellingham sakatlandı. Dediğim gibi Arda Güler ne yapıp ne edip, Ümit Güler menajeri, babası biliyorsunuz. Ümit abi konuşuyor musun? Ne yapıyorsun? Şunu bir denettirin abi. Gözünüzü seveyim. Bunlar lobi mobi kuruyor. Anası babası çıkmıyor Jude Bellingham'ın tesislerden. Lütfen. Real Madrid oyuncuları bugün kansere karşı kampanya kapsamında yeşil kol bantları taktı. Güzel hareketler arkadaşlar. Farkındalık. Jude Bellingham'sız Arda Güler çok daha iyi. Ama çok daha iyi Arda'yı görmedik. Bu arada Arda Güler standart bir performans sergiledi. Çok iyi değildi, çok kötü değildi. Her zaman iyi olmayabilir. Yani bu da bir insan, bu da bir futbolcu. Mbappe de iyi değil yeri geldiği zaman. Cristiano Ronaldo da değil. Messi de değil arkadaşlar. Daha kötü oynadığı dönemler de olacaktır. Çünkü biz ondan çok fazla şey beklediğimiz için bu bize kötü geliyor. Bu maçta 2-3 kez gole yaklaştı. 2-3 tane de asisti yine güme gitti arkadaşlar. Böyle düşünelim. Ve moralini bozan şeyler de oldu. Brahim'in 10 numaraya alınması gibi. Bu yüzden de keyfi kaçmış olabilir. Çok kötü bir performans görmedim ben. Gayet standart bir düzeyde ilerleyen performansı vardı bu maçta. Real Madrid taraftarı Arda Güler'i beğenmediğine göre bundan sonraki en iyi hamle ne olur? Real Madrid taraftarı Arda Güler'i falan beğenmiyor değil arkadaşlar da. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Sizlere soruyorum, hemen yorumlar kısmına yazın bakalım. Arsenal, Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain. Ben Bayern Münih'e de yakıştırıyorum Arda Güler'i. Almanya'ya giderse eğer Bayern Münih dışında hiçbir takıma gitmemeli. Onun dışında da İngiltere'ye gidecekse de ben Manchester'ı tercih etmemesini söylerdim. Arsenal daha iyi derdim. Paris Saint-Germain'de olabilir. Ama İtalya Ligi gerçekten çok kötü arkadaşlar. Özellikle Juventus çok kötü. Bence Juventus'a asla gitmemeli. Hocalar tamam kukla diyelim ama insan sistemi sorguluyor. 3 senedir aynı hikaye. Bu kadar yeteneksizle dolu bir takımda Arda'nın 90 dakika oynadığı maç sayısı bir elin parmağını geçmiyor arkadaşlar. Çok doğru bir, haklı bir isyan. Yani bırakın bir 90 dakika bir görelim. Belki takım artık, karşı takım komple yorulduktan sonra belki de bir gol atacak. Ama kaleden çok uzak oynatıyorlar. Kaleden uzak Arda etkili olamıyor arkadaşlar. Kaleye yakın Arda inanılmaz oluyor. Yine gördünüz, Mastantuono'nun bölgesine geçip orada o sağ taraftan girip yine golü atıyordu ama yine olmadı. Benim sakallar yine uzun kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz Arda Güler gol atana kadar uzatıyorum dedim. Gol atla bir berbere gidelim. Arda Güler hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığında zirveyi oynuyor. Çok önemli bir başarı sağlayacak. Messi'den sonra ikinci kez bunu başaran oyuncu olacak tabii başarırsa. Orada olmaması gereken son oyuncu o demiş. Yedek kulübesine gitmesi gereken son oyuncu Arda Güler demiş. Sizlerin yorumları nedir? Deko'ya Arda Güler'i keşfettiğiniz için teşekkür ederiz demiş Real Madrid taraftarı. Real Madrid 2, Rayo Vallecano bir maç sonucu. Kötü futbol ıslıklayan taraftarlar. Düşünceli bir başkan, düşünceli bir hoca. 90+10'da penaltı golüyle gelen galibiyet, 3 puan geldi ama gelecek adına soru işaretleri barındıran bir gün. Şu maçı Benfica'ya karşı oynamış olsalar 5'lik 6'lık olurlardı. Bir an önce kendilerini düzeltmeleri gerekiyor arkadaşlar. Bu egoları falan bırakıp artık kariyerleri de riske giriyor bu oyuncuların. Bunu bırakın abi. Sizden büyük Real Madrid var çünkü. Gelelim Arbeloa'nın maç sonu açıklamalarına. Bernabéu taraftarları bize her zaman sorun çıkaran bir takıma karşı zorlu bir maçı kazanmamızda önemli bir rol oynadı demiş. Arkadaşlar sizleri sürekli ıslıklayan taraftarlar vardı. Yani bu adam hayal mi görüyor, ne yapıyor, ne kullanıyor bilmiyorum dostlar. Jude Bellingham mı? Henüz hiçbir şey bilmiyoruz demiş maçtan sonra demiş ama 1-1,5 ay sahalardan uzak Bellingham. Arbeloa, Raul Asensio her gün oynamak için büyük bir çaba gösteriyor, bırakmak istemiyor ve sadece takımla birlikte olmak istiyor. Bunun için ona sadece teşekkür edebilirim demiş. Arbeloa, önümüzde çok iş olduğu açık. Çok fazla işimiz var demiş, bakacağız. Bir antrenör olarak bu çalışma zamanını özledim. Bu 2 hafta boyunca takımın bireysel ve kolektif gelişimine odaklanacağız demiş. Geliştir bakalım, Arda Güler'i bir 10 numarada dene, gözünün yağına döner tekme atayım senin artık ya.
son dakikalarda kazanmak moral açısından büyük bir destek sağlıyor ve kazanmak her zaman özgüven getiriyor. Bence özgüveninizin olduğunu düşünmüyorum. Yırtıla yırtıla zar zor aldınız o 3 puanı. Çok önemli bir 3 puan aldılar bu arada. Özgüveninizin yerine geldiğini düşünmüyorum. Biraz daha korku salınıyor sanki aranızda. Rayo iyi bir takım ve her zaman bize sorun çıkarıyorlar. İlk maçta da öyle yaptılar. Rayo her sezon Bernabéu'ya geldiğinde zorlu bir rakip oluyor demiş. Rayo da iyi oynadı. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Suudi Arabistan'daki kulüp temaslarının ikinci gününde El Hilal'in misafiri oldu arkadaşlar. Yusuf Akçiçek'i ziyaret etmiş. Simeone Inzaghi de İtalyan biliyorsunuz. Orada onlarla bir fotoğraf falan çektirmiş. Şu Arda'yı ne zaman ziyaret edeceksin? Oraya da bekliyoruz. Kenan'ı, Semih Kılıçsoy'u hepsini ziyaret etmeni istiyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nu keza. Onlara da moral olur arkadaşlar. Arbeloa'nın açıklamaları tekrar devam ediyor. Şimdiye kadar antrenmanlardan daha çok maçımız oldu. Şimdi önümüzde hazırlanmak için 2 iyi hafta var demiş dostlar. 2 kez direğe vurduk ve sonunda ödülü kazandık demiş Arbeloa. Arda Güler'in Rayo Vallecano performansı 77 dakika oyunda kaldı. Yine 90 dakika izleyemedik. 65 kez topa dokunmuş. 48'de 44. Pas isabeti %92 oran. 2 gol fırsatı yaratmış. 3 pas son 3. bölgeye 1 top çalma, 3 top kazanma. 4 ikili mücadele kazanma, 7.4 ratingle oynamış. Şöyle bir üzücü haber de gördüm arkadaşlar. Maçın ilk yarısını izledim. Dayanamadım, kapattım. Çok kötü bir lig arkadaşlar. Yani 4-1 falan kazandılar ama yani o kadar kötü bir lig. Yani Juventus 4-5 pas bile yapamıyor. Çok kötü bir takım. Buradan ayrıl diyorum ben yani. Buradan bu takımdan ayrıl Kenan. Çok kötü takım. Maçını izleyemiyorum arkadaşlar. Di Marzio, Kenan Yıldız, Parma Juventus maçının devre arasında sakatlık problemi nedeniyle oyundan çıkmak istedi. İlk bilgilere göre tedbir amaçlı böyle bir talepte bulundu. Çok geçmiş olsun diliyoruz buradan Kenan'a. Geçmiş olsun aslanım. Umarım ciddi bir şey yoktur. Milli takım açısından önemli olması gerekiyor. Kendisine çok dikkat etsin. Tedbir amaçlı oyundan çıkarılmış. Bunu da yakından takip edeceğiz dostlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açmayı unutmayın dostlar. Videomuza like attıktan sonra lütfen bugün pazartesi hype haklarınızın tümünü bu video kullanırsanız çok sevinirim. Katıl alıp süper teşekkür göndererek de bizlere destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.